Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil zeytin kurmasının tarifini vereceğim. Videomu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Püf noktalarını kaçırmayın. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle zeytinlerimi güzelce 2-3 kez yıkadım. Suyunu süzdürdüm. Şimdi kırmaya geçiyorum. Şöyle sert bir şeyle, taşla olur, çekiçle olur. Evinizde ne varsa ben bardakla kıracağım. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir çatlaması yeterli. Bundan daha önce de kurdum arkadaşlar. Geçen hafta onu makinesinde kırdırdım. Bunu bugün tarifini vermek için böyle tek tek kıracağım. Kırma makinesi her yerde olmayabilir. Şöyle zeytinler mutlaka çatlasın. Fazla da vurup parçalamayalım. Gördüğünüz gibi küçücük çatlaması yeterli olur. Bazıları da fazla çatlıyor ama yapacak bir şey yok. Ben bunun kilosunu 50 TL'ye aldım arkadaşlar. Hani hazırını almış olsak 150'den aşağı imkansız alamıyoruz. 150-200 TL. Yani zeytinine fark var fiyatında. Ben bunu 50 TL'den aldım. Gördüğünüz gibi videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bayağı da iri yani. İri taneleri var. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. İsterseniz böyle sert bir şeyle vurmak yerine şu şekilde iki yerden çizik atabilirsiniz. Aynı şekilde acısı çıkıyor. Gördüğünüz gibi iki yerden bıçakla çizik atabilirsiniz. Hani hangisi güzel oluyor derseniz bana göre bıçakla çizik atmak daha iyi. Hani koyup da kaseye koyup da servis ettiğinizde daha düzgün bir şekli olur. Hani nasıl desem böyle parçalanıyor. Servis ederken güzel bir görüntü olmuyor. Ben ikisini de göstermek istedim. Geri kalanını bu şekilde bıçakla kesip tuzlu suyun içine hemen atalım. Aksi halde zeytinimiz kararma yapar. Hemen kırar kırmaz bir yandan kırıp bir yandan tuzlu suyun içine atalım. Yanımıza tuzlu suyu hazırlayalım. Evet arkadaşlar, kola kutusunun yarısında biraz fazla tuzlu suyunu ayarladım. Fazla gelirse birazını dökerek şimdi hemen kırdığım zeytinleri bir yandan da içine tek tek atıyorum. İsterseniz 5 kiloluk bidona da koyabilirsiniz. Turşu bidonlarına da koyabilirsiniz. Evinizde ne varsa bu şekilde zeytininizi kurabilirsiniz. Bu zeytin olana kadar aşama aşama sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sade bir günde koymakla yetmiyor. Her gün suyunu süzüp tekrardan üzerine tuzlu su koyacağız. Dediğim gibi lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Detayları kaçırmayın. İlk defa zeytin kuracak olanlar lütfen dikkatli izleyin. Şöyle bir tane kutumu doldurdum arkadaşlar. 2,5 kilo. Şurada altında birazcık eksiklik var. Zeytin artarsa üstüne biraz daha ilave edeceğim. Artmazsa bu kadar yeterli. Tam üstü basarda su koyalım arkadaşlar. Suyu biraz az olursa zeytinin üstüne gelen yerler kararma yapar. Gördüğünüz gibi tamamen doldurdum. Şöyle bir tane daha hazırladım suyu. Şimdi onların içine de bu kırdıklarımı atıyorum. Dediğim gibi hemen tuzlu suyu hazırlayın arkadaşlar. Neye kuruyorsanız hemen böyle kırdıklarınızı bir avuç kırdıkça üzerinden hemen içine atın. Zeytininiz kararma yapmasın. Aksi halde burada çizik attığımız yerlerden kararma yapıyor. Evet arkadaşlar, tam 2 tane kavanozumun ikisi de tam doldu. 3 kilo zeytinim vardı. Tam 2 tane 2,5 kiloluk kola kutusu doldu. Eğer bir tane 5 kiloluk su bidonuna koyarsanız tam 5 kiloluk su bidonunu dolduruyor. Şimdi biraz üzerinden limon koyacağım. Limon zeytinlerin yeşil kalmasını sağlıyor arkadaşlar.
hem de üzerinin kararmasını önler. Şöyle küçük birer dilim koyacağım. Çeyrek birine, çeyrekle birine paylaştırıyorum. Bunların her gün suyunu süzeceğiz. Üzerlerinden tekrardan tuzlu su koyacağız. Bir gün bekledikten sonra yarın süzmeye geçeceğim. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Evet arkadaşlar, yarın görüşmek üzere. Zeytinlerimiz hazır. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Zeytinimin bugün 4. günü. 3 gün boyunca suyunu süzüp üstüne 2 yemek kaşığı tuz ekleyip su doldurdum. Çalkalayıp bir gün arayla suyunu süzdürdüm arkadaşlar. Şimdi 4. günü tekrardan suyunu süzdürüyorum. 3 gün süzdürmeniz yeterli oluyor. Şimdi bu suyu hepsini süzdürüyorum. Bu şekilde zeytinin acısı çıkıyor arkadaşlar. Diğerinde aynı şekilde suyunu süzdürüyorum. Şimdi son olarak şeker koyacağım arkadaşlar. Diğer günlerde koymadım. En son günde artık suyunu süzmeyeceğiz yiyene kadar. On tane şeker koydum arkadaşlar. Toz şeker kullanıyorsanız 2 yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı koymanız yeterli olur. Şimdi 10 tane de buna koyuyorum. İsterseniz bal da koyabilirsiniz arkadaşlar şeker yerine. Şimdi şekerleri tamam oldu. Şöyle göz kararı 2'şer yemek kaşığı da tuz ekliyorum tekrardan. Son olarak. Dediğim gibi bu son arkadaşlar. Zeytini kullanacağımız güne kadar suyunu süzdürmüyoruz. Şimdi üzerlerinden çeyrek limon koyuyorum arkadaşlar. Biraz da önceden koymuştuk. Onun da birazcık ekşiliği vardır. Suyunu süzsek de biraz etkisi kalmıştır. Şöyle çeyrek limon birine koyuyorum. Aynı şekilde çeyrek limon da diğerine koyuyorum. Şimdi üzerinden içme suyu ilave edelim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi üzerlerinden su eklemeye. Asla erime yapmaz arkadaşlar. Mutlaka bu yöntemle deneyin. Evet arkadaşlar, ikisinin de suyunu tamamen doldurdum. Şimdi kapaklarını sıkı sıkı kapatıyorum. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi zeytinlerimi serin ve gölge yerde saklamak üzere 15 gün sonra açıp tüketmeye başlayabiliriz. Daha fazla durursa daha da lezzetli olur. 2 yıl açmasanız bile bu şekilde tazeliğini korur. İsterseniz fazla yapıp seneye de bırakabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim, bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.